Merhaba, ben Tülin. Burası Hayat Bende kanalı. Bugün sizlerle 15 kilo verdiğim süreci paylaşacağım. Ve bu süreçte hayatıma olan etkilerinden bahsedeceğim. Amacım kesinlikle size bir diyetisyen olarak liste vermek değil. Ben bir diyetisyen değilim. Ama bu süreçte yaşadıklarımı sizinle paylaşacağım. Siz de göreceksiniz ki ben yapabildiysem bunu siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Yaklaşık bir sene önce tatile çıktığımda İnanılmaz bir kilo aldığımı fark ettim. Artık ne görüntümden memnundum ne de giydiklerim yakışıyordu. Ve hayatımda hiçbir kilolara çıkmamıştım. Önce yapmam gereken şeyin bir doktora gidip tahliller yaptırmak olduğunu düşündüm. Çünkü bir şeyler normal değildi. Tahliller yapıldı, doktora gidildi, tahliller yapıldı ve sonuçta bende demir eksikliği ve tiroid bezlerimin çalışmadığı, yani Hashimoto hastası olduğum ortaya çıktı. Öncelikle tabii ki bunları halletmemiz gerekiyordu diyetisyen aşamasına geçmeden önce. Bunların tedavisine başladım. Sonrasında internetten bir diyetisyen buldum. Ben Suudi Arabistan'da yaşıyorum. O Türk bir diyetisyeni tercih ettiğim için online olarak devam ettim. Diyetisyenime bütün tahlil sonuçlarımı gönderdim. Yaşımı paylaştım. 48 yaşındayım. Demir eksikliğim olduğunu söyledim ve bütün tahlillerimde çıkan Hashimoto hastalığı hepsini konuştum. Ve çünkü benim istediğim sadece kilo vermek değil ama sağlıklı olmaktı. Evet, ve alınmış bir kilo vardı. Yapılan diyetlere rağmen gitmiyordu. Ama sıkıntı artık benim mutsuz olmam, hayatımı etkilemesi. Şu an beni dinleyen kadınlar bileceklerdir. Kadınlar için çok önemli. Nasıl durduğunuz, aynaya baktığınızda kendinizi beğenmeniz sizin günlük yaşamınızı da etkileyen bir faktör. Dolayısıyla benim için sağlıklı yaşam, bütün tiroid sorunlarını halletmek, demir oranımı düzenlemek ve bunu artık bir yaşam standardı haline getirmek çok önemliydi. Yoksa hepimiz diyetlerle kilo veriyoruz, 1-2 ay sonra tekrar alıyoruz. Ama ben artık bunu istemiyorum. Evet, şimdi biz nasıl başladık? Diyetisyenim ve ben neler sevdiğim üzerine ilk önce konuştuk. Çünkü hep yani beğenmediğim bir şey olursa menüde takip etmek ve bunu uygulamak çok kolay değil. Benim sevdiklerim neler, ne değil ama bu arada tabii ki tiroid ve demir için ne gerekli, ne değil bütün bunların üzerinden konuşarak bir diyet programı hazırladım. Ve zannetmeyin ki bu süreç çok kolay oldu. Toplamda ben 6 aylık bir periyottan bahsediyorum. Diyetteki en önemli ayrıntı güne detoks suyuyla başlamam oldu. Bu arada detoks suyunu kim yapıyordu diyorsunuz. Her sabah kocam sağ olsun onu hazırlıyordu. Biraz tembel biriyim bunda bu arada. Öpeyim hani sabah kalktığında o detoks suyu hazır olunca her şey çok daha kolay oluyor. Evet. Neyse. Kahvaltımızdan önce detoks suyumuzu içerek başladık bile. Sonrasında kahvaltımızı çok erken bir saatte değil. Saat 10'da. Sonrasında saat 2 gibi ara öğünümüz ama mutlaka bir Türk kahvesi. Akşam 5.30'da da akşam yemeğimizi bitirip günlük bütün yemek ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Tabii ki bütün gün su içmeyi atlamıyoruz. En önemli ayrıntılardan birisi. Kaldı ki benim yaşadığım ülke sıcak bir ülke olduğu için vücut ödem tutuyor. Bu suyu bir şekilde vücuttan atmanız gerekiyor. O yüzden de sabah içtiğiniz sular, gün içerisinde içtiğiniz çaylar, içtiğiniz Türk kahvesi burada çok önemli. Sonra ne yaptık? Günlük yaşamımıza yarım saat, 45 dakikalık yürüyüşleri ekledik. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Çünkü çok fazla spor yapmanıza gerek yok kilo vermek için. Ama yürüyüş hem stresinizi atmak için hem de bölgesel incelmeleri de sağlamak için gerekiyor. Bu benim için çok zor değildi. Bir köpeğim var benim, Oscar. Zaten Oscar'la birlikte sabah yürüyüşleri yapıyoruz. Ama bunu ben biraz daha çoğalttım. Daha uzun bir periyoda yaydım. Sonrasında bir de bisiklet ekledim. Yani günde 3 tur kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra üstüne de yaklaşık bir 5 kilometre bisiklete bindim.
İnanmayacaksınız, bu diyetin sonunda 15 kilo gitti ama vücudumdaki incelme çok daha farklıydı. Bunu söylediğimde insanlar bana gülüyorlar ama ben hayatımda bacaklarımı bu kadar ince görmedim daha önce. Kesinlikle göbek düzleşti, bacaklar inceldi. Şu kollardaki, buradaki sarkmalar bile düzeldi. Kaldı ki çok ağır bir spor yapılmadı. Dediğim gibi ben bir diyetisyen değilim, psikolog değilim. Ama bu kilo vermek, eğer bunu hayat yaşam standardı haline getiriyorsanız bütün yaşamınızı etkiliyor. Ve takip etmesi de çok daha kolay oluyor. Ben artık çok daha mutlu bir insanım. Aynaya baktığımda da mutlu oluyorum. Kendime konuşurken özgüvenim de daha yerinde. Daha sağlıklıyım. Size bir örnek vereceğim. Daha geçen hafta satış personelimle birlikte satış görüşmelerine gittik. Ben günde normalde 4-5 tane görüşmeye katılabiliyordum. Tam 8 görüşme yaptık. Akşamında akşam yemeğimizi yedik. Üstelik de birazcık fazla kaçırdım orada. Üstüne de 1 saat 20 dakika yürüyüş yaptık. Ha, bundan sonra personelim benimle akşam yemeğine çıkar mı bilmiyorum. Ama ben yürümezsem zaten kendimi rahatsız hissediyorum artık. Ve inanabiliyor musunuz? 5 görüşmeden 8 görüşmeye ve enerjiyle ve akşamında hala yürüyebiliyorum. İşte bunlar oluyor hayatınızda. Yediğinize, içtiğinize dikkat edip, sağlıklı olup, uyku düzeninizi düzenleyip, sporunuzu yaptığınız zaman hayat kaliteniz artıyor. Bu çok önemli. Siz de eğer mutlu olmak istiyorsanız, lütfen eğer de destek almanız gerekiyorsa da bir diyetisyenden destek alın. Çok geç değil. Bence hemen başlayın. Diyet deyip geçmeyin. Hayatınız değişecek. Sen de hayatında bir dokunuş yapmak istiyorsan Hayat Bende kanalını takip etmeye devam et. Lütfen abone ol ve beğendiysen beğendi tuşuna basmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.